Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim her sene yaptığım melemenlik tarifini bu sene de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bakalım nasıl yapıyorum. Benim tarifimle mutlaka deneyin. Her sene Ağustos ayında, Ağustos'un sonuna doğru Eylül ayının başı bu aralar ben melemenlik yapıyorum. Bu sene de yine domatesleri şu şekilde eşim seçmiş, pazardan almadı, marketten aldı. Pazardan da alabilirsiniz tabi. Bu sene 10 liraya aldı kilosunu. 2023'te domatesin kilosu 10 lira. Burada da kapya biberler ve yeşil biberler var. Ben biberle beraber yapıyorum. Biberle katarak yapıyorum. Domatesleri lavabonun içerisine koyduğum suda güzelce şu şekilde ovarak yıkıyorum. Sonrasında da durulayıp şöyle kenara koyuyorum. Bu domateslerin hepsini yıkadım. Şimdi ocağıma su koyup sıcak suda haşlamaya geldi sıra. Kabuklarını soymak için sıcak suda biraz bekletmem gerekiyor. O işlemi de sizlerle paylaşacağım. Ocağıma su koydum. Kaynayan suyun içerisine domatesin arka tarafına şu şekilde ufak bir artı yapıyorum. Bu şekilde yapıp suyun içerisine bırakıyorum. Bu şekilde 3-4 dakika kaynayan domatesleri sudan çıkaracağız. Sıcak suda beklettiğimiz domateslerin kabuklarını bu şekilde soyuyoruz. Sıcak suda beklediği için çok rahatlıkla soyuluyor. Hepsini böyle kenarda biriktiriyoruz. Yeşil biberlerin ve kırmızı biberlerin çekirdeklerini çıkardım. Bu şekilde temizledim. Şimdi bunları robotta küçük küçük doğrayacağım. İsterseniz elinizde de doğrayabilirsiniz. Ben robotta yapıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Bu şekilde istediğiniz kadar inceltebilirsiniz. İsterseniz biraz daha çevirebilirsiniz. Ama ben böyle iri bırakıyorum. Bu benim için yeterli olacak. Tüm biberleri bu şekilde doğruyorum. Kabuklarını soyduğumuz domateslerin şu iç kısımlarını, baş kısımlarını da aldık. Şu şekilde 4'e bölerek makinamın içerisine atıyorum. Makineniz yoksa elde doğrayabilirsiniz. Küçük küçük elde doğrayın. Bu aşamada istediğiniz kadar çekebilirsiniz. İsterseniz küçük parçalara bölün. İsterseniz de benim gibi çok az döndürün. Şöyle bakın. Bakın bu şekilde oluyor. Tamamen su gibi olmuyor. Parçaları bu şekilde parça parça küçük küçük doğranmış gibi oluyor. Şimdi tencereye koyacağım bunu. Doğradığım bu biberlerden de şöyle 2 kepçe kadar içerisine bırakıyorum. Bir tencereye 2 kepçe yetiyor. Şimdi bunu ocağa koyuyorum. Ocakta güzelce pişecek. Domateslerimizi ocağa aldık. Pişmeye bıraktım. Şimdi kaynamaya başladı yavaş yavaş. Kaynadıktan sonra kaynayınca şu kenarlarında köpükler oluşuyor. Köpükler piştikten sonra iniyor. Onlar yok oluyor. O zaman kavanozlama aşamasına geçiyorum. Şöyle bakın göstereceğim size. Şöyle fazla doldurmuşum. Bunu diğer kazana alayım. Köpürmeye başladı bakın. Şöyle kenarı köpürüyor. Piştikçe bu köpükler iniyor. Daha böyle kırmızı bir kıvam alıyor. 5-10 dakika kaynatıyorum. İyice pişmesi gerekiyor. Hem sıcak olması dolayısıyla
hem de piştiğinde daha sonrasında kullanırken çok fazla pişirmiyorum. Domatesin asidi de gitmiş oluyor böylece fazla pişince. Yine de fazla dediğim 1 saat kadar değil tabii ki. Bir 5 dakika, 4-5 dakika pişmesi yeterli. Bunlar burada pişerken ben de yeni aldığım bu kapakları yıkayacağım. Bunları bir güzel deterjanlayacağım önce. Sonra da kaynar suya koyacağım. Kaynar suda bekletiyorum. Yine yapım aşamasında gösteririm. Kaynar suda bekletiyorum. Ondan sonra alıp kuruladıktan sonra kapatıyorum. Şimdi bunları deterjanla güzelce yıkayacağım. 0 kapak bunlar. Bakın köpük kırmızıya dönüştü. Bu 5 dakikadır pişiyor. 5-6 dakika oldu kaynayalı. Bu da daha yeni kaynamak üzere olan tencere. İkisinin arasındaki farkı görüyorsunuz zaten. Bu şekilde olduğu zaman kavanozlanmaya hazırdır. Ben tuz katmıyorum, yağ katmıyorum, hiçbir şey yok. Bu şekilde sade bir şekilde kavanozluyorum. Bakın biberli, domatesli, harika bir melemen. İsterseniz sade domates de yapabilirsiniz. Bunun içerisinde kırmızı biber ve yeşil biber olduğu için lezzeti çok daha güzel oluyor. Bunu ben makarna sosu olarak, pilavlarda sos olarak, salça yerine de kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Dilerseniz domates çorbası bile yapabilirsiniz bundan. İçerisine bir tane soğan katıp blenderdan geçirdiğinizde de domates çorbası olur. Her türlü yemeklerinizde bu sosları kullanabilirsiniz. Sizler de yazdan yapıp kavanozlayın. Kışın çok rahat kullanın arkadaşlar. Yapanlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Bakın şunlar yeni kabarmaya, kaynamaya başladığında köpüklerinin rengi. Ben tam da şunu demek istiyorum. Bu kavanozlanacak. Kapakları sıcak tutmak için de şu küçük göze tencereye koydum. İçerisine kaynamış su ekliyorum şöyle. Bunun içine de yıkadığım, duruladığım kapakları atıyorum. Bunlar, kavanozlarımı da buraya hazırladım. Ben bu kavanozları her sene kullanıyorum. O yüzden makineden çıkardıktan sonra kapaklarını kapatıp depoya kaldırıyorum. Kavanozlarım temiz. Sadece bu kapakları değiştiriyorum. Bunlar da geçen seneki kapaklarım ama bakın tertemiz. Bunları da başka kavanozlarda başka işlemler yaparken kullanıyorum. Bu kavanozları şimdi güzelce kaynar suyla bir dezenfekte edeceğim. Şöyle kaynattığım suyu kavanozların içerisine dökeceğim. İçlerini şu şekilde hem ısıtıyorum hem de her ihtimale karşı yine de bir sudan geçirmiş oluyorum. Yanıma şöyle birkaç tane kağıt havlu aldım. Sizler bezle de yapabilirsiniz ama kağıt havluyla daha hijyenik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bezi sürekli yıkamanız gerekiyor. Bu kuru olarak daha iyi kuruluyor. Şimdi sıcak suyun içerisinden bir tane kapak alıp şöyle kuruluyorum. Bu şekilde ağız kısmını temizliyorum kağıt havluyla. Elimize bir bez alıp kavanozu biraz daha sıkı kapatmamız gerekiyor. Ve şu şekilde ters çevirelim. Ters çevirdikten sonra su akıp akmadığını kontrol edelim ve böyle düz koyalım. Ters kapatmayalım, bu şekilde koyalım. Kenara bir yere bez hazırlayacağım ve şişelerimi onun üzerine koyacağım. Domateslerin hepsini yaptık. 32 kilo domates, armut domateslerden 2 kilo da
1 kilo yeşil, 1 kilo da kırmızı kapya biber kullandık. Toplamda 42 şişe konservemiz oldu. Şimdi konservelerin üzerini kapatacağım. 2 gün bu şekilde bekleyecek. 2 günün sonrasında da depoya kaldırabilirsiniz. Bakın, çok fazla biber yok. Ama biberli domateslerimiz hazır. Kırmızı biber ve yeşil biberle yaptığımız domates konservemiz arkadaşlar. Sizler de mutlaka yazdan yapın, kışlıklarınızı hazırlayın. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımdan ayrılmayın. Başka videolarda görüşelim. Domateslerden soyduklarımız kabukları blenderdan geçirdik. Atmadık çöpe. Bu şekilde blenderdan geçirdik. Şimdi bu süzgeç yardımıyla da şu kısmını alıyoruz. Şöyle bakın. Salça yapacağız. Bunu da güneşte kurutup salça olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirmek isterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz.